Bir fonksiyon sorusu var karşımızda. F2 3 olarak verilmiş. F3 5 olarak verilmiş. Ve G3 2 olarak verilmiş. G5 6 olarak verilmiş. Bizim neye ihtiyacımız var? G3'e. Öncelikle G3 dediğimiz sonuç 2. G3'ün 2 olduğu için 2'yi aldım ve bunu F'in içine yerleştirdim. Yani F2'yi arıyorum. F2'yi de bana 3 olarak vermiş. Yani cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Fonksiyonlarda domain ve range fonksiyonların ilk konusudur. Halihazırda bir rasyonel fonksiyondaki domaini sorduğu için paydayı 0 yapan değere bakıyorum. 2x eksi 1 eşittir 0 olamaz. Bu nerede olmayacak? X 1 bölü 2 koyduğumda o zaman benim için range'i bozar. Reel sayılardan 1 bölü 2'yi çıkartıyor olmalıyım. Bu ifadeyi veren Denizli şıkkıdır. 2x eksi 5 4x artı 1 ise f2 nedir? Ben f2'yi bulmaya çalışıyorum. O zaman x yerine ne koymalıyım? 2x eksi 5 eşittir 2 olması için 2x eşittir 7, x eşittir 7 bölü 2 olmalı. Ben x yerine 7 bölü 2 koyarsam 4 çarpı 7 bölü 2 artı 1 yani 15 yapar arkadaşlar. Yani Ceyhan. Geçtiğimiz senelerde yine TOEFL'da benzerleri sorulmuş bir fonksiyon, üstel fonksiyon sorusu. F 2x artı 1 bölü f x eksi 1 sormuş. 2 üzeri 3 çarpı 2x artı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 3 çarpı x eksi 1 eksi 1. Yukarıda 2 üzeri 6x artı 3 eksi 1'den 2 yapacak. Altta ise 2 üzeri 3x eksi 4 yapacak. Bu ifadeyi netleştirmemiz gerekirse hepsini yukarı atarsam 2 üzeri 3x bunlar eksiyle çarpıldı yukarı çıktı. 2 üzeri 3x artı oldu artı 6 yapmış oldu. Bunu ne şekillerde burada görebiliriz? Açalım. 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri 6 arıyor olabiliriz. 2 üzeri 3 var mı? Şıklarımızda galiba 2 üzeri 3 ifadesi bu yapıyor. 2 üzeri 6 da 64 olduğu için cevabımız 64 diyebiliriz. Y eşittir ax eksi b bölü a eksi bx'ten x is equal to. Esasında burada bize inverse function soruluyor arkadaşlar. Bize x'i y cinsinden bulmamız gerekiyor. Okey, uzun yolda yaparsak x'i yalnız bırakacak şekilde ay çarpı eksi bx eşittir ax eksi b. X'leri ve y'leri ayrı ayrı topluyorum. A'y artı b buraya. B'ye x artı ax buraya. X parantezine alıyorum. B'ye artı a. Burada da a'y artı b var. X eşittir. A'y artı b bölü b'ye artı a yapmış oldu. Peki bunu burada bulabilir miyiz? A'y artı b bölü A artı B'ye yani Adana şıkkımız doğru olmakta. F3'ü soruyor. Absolute Value Function. Esasında burada aşağıdakilerden hangisi F3'ün bu değerine eşittir diyor. F3 dediğimiz ifade Fx equal to 6 eksi 9'dan sonucumuz mutlak eksi 3 yani 3'tür. O zaman ben sonucu 3 olan alttaki fonksiyonları bulmaya çalışıyorum. Deniyorum. F eksi 1 eşittir. 6 eksi eksiden artı 3. Yani 9. Galiba değil. F 0
6 eksi 0. 6. Bu da değil. F 1 6 eksi 3. 3. Sonucumuz 3 olduğu için direkt cevabımız Adana. Yine domain sorusu. Bu sefer domainde hem rasyonel hem de köklü sayılar var ifademizde. Domainimi buna göre düşünmeliyim. Rasyonel sayıyı 0 yapamayacağım için x neye eşit olamaz? 5'e eşit olamaz. Yine rasyonel sayım her zaman büyük 0 olmalı. X büyük 3 demek zorundayım. 0'a eşit olabiliyor mu? Elbette olabiliyor. X büyük eşit 3 demiş oldum. X 3'ten büyük except X 5'e eşit olamaz. Yani ne diyoruz? 3'ten büyük olacak ve 3'e eşit olmayacak diyoruz. Doğru cevabımız. Geçtiğimiz senelerde çok benzeri TOEIC sınavında, TOEIC sınavında çıkmıştı. Bir üstel fonksiyonun karşılaştırması. Hx 3 üzeri x, ix 5 üzeri x. Which of the following is true? Tam bir İtalya TOEIC sınavı sorusu arkadaşlar. X eğer ki sıfırdan büyük değerdeyse hx ix'ten büyüktür şeklinde bir cevap vermiş. Öncelikle biz bu kıyaslamayı yapmak için şuna bakmalıyız. Eksi sonsuzla eksi 1, eksi 1 ile 0, 0 ile 1, 1 ile artı sonsuz. Biz kıyaslamalarda bu aralıkları düşünerek kıyaslama yapmalıyız. Bana x sıfırdan büyük olduğu değerleri için diyorsa ki 0 ile 1 arasında 1 bölü 2 gibi bir değer koyduğumuzda bu kök 3 iken bu kök 5 yapar ki x hx'ten büyük olacaktır. Bu doğru olamaz. Ix hx'ten her zaman mı büyüktür peki? Bu şartta doğru. Peki birden büyük değerler koyalım. 2 koyduğumuzda bu sefer de burası 9 iken burası 25 yapar. O zaman şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki x sıfırdan büyük olduğu tüm değerlerde ix hx'ten büyüktür. Mutlak değer içinde x eksi 4 bölü x artı 3 is defined for. Yani nerede tanımlı olduğunu soruyor. Direkt domainden bahsetmiyor ama bize domaini neresidir diye soruyor. Biz nerede olamayacağını söylüyor olacağız. X artı 3, x eksi 4. Mutlak değer içinde x eksi 4. Paydada ise x artı 3 bulunmakta. Benim için mutlak değer yukarısının domaini etkilen bir özelliği yok. X artı 3 sadece 0'a eşit olamaz. Yani x eksi 3 olamaz arkadaşlar. Cevabımız köklerine ayrılmış halde bize bir fonksiyon veriliyor. X eksi 6, x eksi 2 ve x artı 6. Bunlar benim için kökler demektir. 6, 2 ve eksi 6. Zero değerleri veya root değerleri olarak da biliriz. Bunlar x eksenini 0 noktasında x eksenine kesen noktalardır aynı zamanda. Bana neyi soruyor? Bu ifadenin 4 birim yukarıya çıkartıldığından bahsediyor. Ve sonucu soruyor. Fonksiyonun 4 birim yukarı çıkartılması demek. Up 3, 4 units demek. İfademe sadece 4 eklemektir arkadaşlar. Yani benim fonksiyonum gx eşittir fx artı 4'tür. Okey. Ben G0 arıyorsam F0 artı 4'ü bulmam gerekmektedir. 0 koyuyorum. Eksi 6. 0 koyuyorum. Eksi 2. 0 koyuyorum. Artı 6. 12 6 72. 4 de buradan 76 yapmaktadır. X'in hangi değeri için sonuç 35'tir? Yani x küp artı 8 eşittir 35 yapar. X küp eşittir 27 yapar. X buradan 3 sonucunu elde edebiliyorum. 3 yerine koydum.
3 çarpı F3 artı G4. 7 yaptı. G4 de 4 çarpı 6'dan 24 yaptı. O zaman işlemin sonucu 40